Merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Polonya'da yaşadığım kültür şoku beni şaşırtan 9 şey isimli videonun devamını çekiyoruz. Ama nasıl? Biliyorsunuz o videoda kategorilere ayırmıştım neler olduğunu, bu 9 şeyi ve sizlerle bunları konuşuyordum, tartışıyordum. Bugün ise bu ayırdığımız kategorileri, başlıkları tek tek yaşatacağız. Mesela pazar günleri marketler kapalı demiştik. Bugün pazar, gidip marketlere bakacağız. Tek tek bu başlıkları sizinle test edelim. Hadi başlayalım beraber. Şimdi en çok utandığım şeylerden bir tanesini yapmak üzereyim. Avrupa'ya gelip yaya geçidinden geçerken araçların durduğunu göstermek. Yola adım atar atmaz arabalar hemen duruyor. İnanılmaz utanıyorum bu durumdan ama ben de şimdi göstereceğim. Özellikle bakalım taksi varmış burada. Dursun. Durdu. Diğer tarafta gelen araçlar var. Onlar dönmediler bu tarafa. Evet, onların hepsi yukarı doğru döndü. Ama bu taraftan durdurduk. Durmazlarsa çok büyük cezalar var burada. Hem eğitim hem de cezaların yüksek olması caydırıcı bir unsur oluyor tabii ki. Yaya geçidindeyim yine. Ben geliyorum. Dayı durdu. Dayı mecbur duracak. Yine de alışkanlık sağıma soluma bakıyorum tabii. Ve sıradaki maddemize geçiş yapabiliriz bununla beraber. Hadi bir test edelim bakalım. Taharet musluğu var mıymış yok muymuş? Temizlik ve düzenle alakalı da birkaç şey göstermek istiyorum. Mesela gördüğünüz gibi burada scooterları, zaten bir çizgi var. Bu çizginin içerisine scooterları yerleştirmişler. Bunun haricinde de rastgele yerlere bırakırsanız problem olabiliyor. Bir nehir kıyısındayız. Park alanı burası ve parka baktığımız zaman da gayet temiz gözükmekte. Çöplerini bırakıp ya da parka çöplerini atıp gitmiyorlar. Burada zaten nehir kıyısı boyunca alan ikiye ayrılmış. Sağ taraf bisiklet yolu, sol tarafta yaya yolu olarak. Bisiklet yolundan bisikletler, yaya yolundan yayalar gidiyor. Yani bir karışma, girişme gibi bir durum mümkün değil pek. Etrafı da çektiğim zaman burada pek kir, çöp, şişe, çekirdek bir şey göremiyorum. Keza aynı şekilde park alanında da gördüğünüz gibi bazıları oturuyorlar buralarda. Et fiyatlarını çekmek için Biedronka'ya geldik. Hafta sonu kapalıydı pazar günü ama bugün açıldı artık. Bugün çekebiliriz dedim. Evet, öncelikle et kısmına bakalım. Burada mesela hamburger eti var, 8.15 zloty. 2 tane olarak satıyor. Yani tanesi 4 zloty'ye denk geliyor. İşte 40-45 lira civarı diyebiliriz tanesi için. Başka dana eti bakalım burada mesela. Evet, paket halinde satılıyor. Yarım kilo, yani 500 gramı toplamda 25 zloty. 1 kilosu da 50 zloty'ye denk geliyor. Şimdi bir de tavuğa bakalım. Tavuğun kilosu, bunun kilosu 26 zloty'ymiş. 626 gram, yani 16 zloty 37 kuruşa denk geliyor elimde tuttuğum. Bir de elimizdeymişken hindiye bakalım. Hindinin de kilosu 36-37 zloty. Elimdeki 418 gram, yani 15 zloty 46 groşeye denk gelmekte. Evet, bugün dedim ki gidin markete bir alışveriş yapayım. Ama bugün günlerden pazar. Gördüğünüz gibi 10 Ağustos pazar günü. Hadi bugün gidelim alışverişimizi yapalım. Zaten burada videoda çekmiştim. Fiyatları açıklamıştım ne kadar olduğuna dair. Şimdi girelim beraber alışverişimizi yapalım. Giremiyoruz. Kapalı. Evet. Pazar günü Biedronka kapalı. Diğer mağazalara da bakalım sırayla. AVM'lere de bakalım. Neresi açıkmış? Bulduğumuz yere çökelim, hemen gidelim. Durağımıza geldik. Carrefour zaten bizde de var biliyorsunuz. Burada alışverişimizi yapalım bari diyorum. Girişe geliyorum. Açılmıyor. İçerisi kapkaranlık, zifiri karanlık. Burada da yine saatlerini yazmışlar. Niegela Handlo, ne demek yani? Only trade Sundays, which we have like few people here. Tamam. Yani bu ne demek arkadaşlar? Burada pazar günleri bu marketler kapalı. Sadece bazı özel pazar günlerinde açık. Mesela diyelim ki cumartesi veya pazartesi günleri falan kapalı olduğu günler oluyor. Bütün marketlerin yeniden tatil sebebiyle. O zaman işte 2 gün, 3 gün boyunca kapanmaması için özel olarak seçtikleri pazar günler oluyor. O günlerde açık olabiliyor. Takip etmek lazım bunu takvimde. Her pazar günü değil. Böyle bayrama denk gelmesi de keyif için senede 1-2 gün pazar günleri açık olduğu da oluyor. Bunların takibini yapmak gerekiyor. Hadi sıradaki durağımıza gidelim.
Evet, şimdi AVM'ye geldik gördüğünüz gibi. Bugün pazar ve AVM'de hangi mağazalar açık, hangi mağazalar kapalı bunları göreceğiz. Nereleri gezebiliriz, nereleri gezemeyiz. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Burada küçük bir ejderha görüyoruz. Bu küçük ejderhanın yanına yaklaştığımız zaman elinde de çantaları görebiliriz. Ejderha Krakow'un zaten bir simgesidir. Buraya da yapmışlar, yani alışveriş yapan ejderha gibisinden güzel, tatlı bir heykel. Hadi şimdi AVM'ye girelim ve devamında neler olacak bakalım. AVM'nin hemen girişinin yanına da açılmış olan Goethe Enstitüsü'ne geldik. Burada Almanca'ya dair hani kültür, dil falan bunlar varmış. Siz de geldiğinizde burayı ziyaret edebilirsiniz. Goethe gelebilirsiniz arkadaşlar. Giriş yapıyoruz AVM'ye. Aslında tabii ki burada bir güvenlik yok. Yani direkt kapı döndü ve AVM'nin içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi burada dükkanlar kapalı. Eczane var burada, o da kapalı. Şurada bir banka var, o da kapalı. Carrefour var. Carrefour, o da kapalı. Bu giriş katı tamamen kapalı. Bir de şimdi bakalım açık nereler var. Buraya engel koymuşlar. Diğer tarafa geçemiyorsunuz. Bütün mağazalarda kapalı o tarafta zaten. Geçseniz de bir şey yapamazsınız. Bu tarafta da hepsi kapalı ama devam ettiğimiz zaman burada yemek katı var. Evet, burada canlılık var çünkü burada sinema var. Pazar günü olmasına rağmen sinemalar açık. Buraya sinema izlemeye gelebilirsiniz ve yemek katı. Evet, yemekler de açık. Gördüğünüz gibi şurada bir dönerci var. Döner kebap. Onun dışında mesela McDonald's, KFC gibi diğer bilinen Facebook zincirleri de var. Yani AVM'de aslında açık olan yerleri söylediğimiz zaman sadece bu sinema ve yemek restoranları diyebilirim. Onun dışında kılık kıyafet, yani aslında temel ihtiyacımız, sinema temel değil ama yemek gibi temel ihtiyacımız haricinde kılık kıyafet falan her şey kapalı, her yer kapalı. AVM'de böyle. Sıradaki maddemiz parkta güneşlenenler ama tabii ki ben bunu videoya çekmedim. Çekmeyeceğim, çekmiyorum. Doğru olmazdı orada güneşlenen insanları videoya alıp burada paylaşmak. Siz buraya geldiğiniz zaman görürseniz şaşırmamış olursunuz. Söylemiş olurum. Güvene dayalı bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Ben size söyledim, siz bana inanın. Ama ben bunu videoyla göstermeyeceğim tabii ki. Doğru olmazdı. Evet, Biedronka'nın önündeyiz. Gerçekten kola fiyatları, bira fiyatlarından ucuz mu? Buna bir bakalım dedim. Tamam, şimdi kolaya bakıyoruz. Klasiklerden 33'lük kutu kola. 4.29 zlotiymiş. Burada 500 mililitre olanlar var. Onlar da 5 zloty. Ama bu tabii ki kutu değil. Plastik şişe. Tamam, şimdi de biraya bakalım. Mesela bu 2,5'a satılıyor. 4 tane alırsanız eğer normalde de fiyatı 4.59. Dörtlü aldığınız takdirde 2,5 zloty. 2.50 zloty. Bir diğerine bakalım. Bir diğeri de 2.29 zloty. 3.89 yerine eğer 6 tane alırsanız, bunlar da genel olarak eğer 4 tane 6 tane aldığınız takdirde böyle çok ucuza veriyorlar. Çiğ köfte aldık. Fakat dürüm değil, tabak olarak aldık. Dürüm olarak yanlış hatırlamıyorsam 30 zloty, yani 300 liraya denk geliyor. Tabak olarak da bu ya 250 ya da 300 gram. Tam şimdi hatırlamıyorum. Kutu açılışı yapıyoruz. Burada bazı restoranlarda satılıyor. Kimisi ekmek bile koymuyor. Hiçbir şey yok. Sadece düz çiğ köfte koyuyor. Kimisi de ekmek koyuyor. Değişiyor. Nereden aldığınıza bağlı. Bizim bu aldığımız restoranda sağ olsunlar, ekmek dediğim lavaş. Lavaş eklemişler. Teşekkür ederiz. Ekliyorlar genelde. İçi de böyle. Sonra ben gelirken bir de Carrefour'dan 2 tane ayran aldım. Ayranlarda 2.20 falan, biz 2 diyelim, 20 lira. Yani 20 lira 20 lira 40 lira. 30 zloty, 300 diyelim biz, 300 lira, 40 lirada ayranlar 340, hadi düz hesap olsun. Biz buna 350 lira diyelim. Taksi fiyatları hakkında önceki videoda bahsetmiştim, uygun fiyatlı diye. Şu an saat 10.30 burada. Mükemmel bir hava yok. Ve insanlar da tabii ki taksi kullanmak istiyorlar. Şu anda inanılmaz bir yoğunluk var. Zaten uygulamada sipariş vermek istediğimiz zaman da uygulama bize yoğunluk var, fazla talep oluştu falan diye uyarılar veriyor. Yani ücretlerin otomatik olarak arttığını söylüyor. Arz talep meselesi. Merkezi bir konumdan farklı konumlara sipariş verdiğimiz zaman ücretler ne kadar olur bunu görmek için yoğun bir vakitte bile ekran görüntüleri aldım. O ekran görüntülerini sağa sola buralara bırakıyorum. Siz de göreceksiniz zaten, şu anki kura göre çarparsınız. Yani ortalama diyelim ki 100-150 lira civarı bir miktar olabilir taksi ücreti. Bence kabul edilebilir bir miktar diyebilirim. Çünkü 20 dakikalık tramvay ücreti ya da otobüs ücreti bile 40-45 lira civarı. 50 lira tramvaya otobüse vermektense taksiye 100 lira vermek bazen daha makul olabiliyor. Hele ki gideceğiniz yer
durağa çok yakın bir yer değilse, durakta indikten sonra çok fazla yürümeniz gerekiyorsa ya da ne bileyim 20 dakika kadar 15 dakika kadar yürüyecekseniz evet 50 lira değil de 100 lira vereyim taksiyle gideyim diyebilirsiniz. Bir başka madde daha var, gösteremeyeceğim. Bildiğiniz gibi halka açık tuvaletlerde demiştim size, kadınların gelip o tuvaletleri temizlemesi, yani erkekler tuvaleti mesela. Kapalı kabin değil de pisuarlar olduğu için biz erkekler olarak kullandığımız tuvaletler bu şekilde dizayn edildiği için ve oraya gelen kadınlar da temizlik yaptığında çok rahat bir ortam olmayabiliyor. Böylelikle şaşırdığım 10 şey videosunun canlandırılmasını gerçekleştirdim bu videoyla beraber. Bazılarında çok utandım. Özellikle yaya geçidi. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.